Ders 1. Dag Vadisi iklimi. Vadinin üst kısmında dağlık bölgenin iklimi tipiktir. Kulağa çok hoş geliyor. Eminim Asagi'deki vadiden oldukça farklıdır. Evet, burası çok daha serin ve genellikle her tarafta yaprak dökmeyen ağaçlar var. Yaprak dökmeyen ağaçları seviyorum. Manzaraya hoş bir dokunuş katıyorlar. Kesinlikle. Oradaki temiz hava da canlandırıcı. Böyle bir ortamda yürüyüş yapmaktan keyif alırım. Nefes kesici olmalı. Kesinlikle. Tepeden görülen manzaralar tırmanmaya değer. Bu güzelliği ilk elden deneyimlemek için bir yürüyüş gezisi planlayalım. Bekleyemiyorum. Hatırlanması gereken bir macera olacak. Ders 2. Çalışma koşulları. Çok düşük ücretlerle uzun saatler çalışmak ve gecekondu koşullarında yaşamak zorunda kaldılar. Bu çok yürek parçalayıcı. İnsanların bu tür zorluklara dayandığına inanmak zor. Evet, daha iyi işçi haklarına ve korumaya duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Kesinlikle. Herkes güvenli ve adil ortamlarda çalışmayı hak eder. Değişimi teşvik etmek için bu konular hakkında farkındalığı artırmak önemlidir. Daha fazla katılamazdım. Savunuculuk daha iyi yaşam koşullarına yol açabilir. Bu durumların iyileştirilmesi için çalışan kuruluşları destekleyelim. Bu harika bir fikir. Birlikte bir fark yaratabiliriz. Çözümün parçası olmaya kararlıyım. Ders 3. Basarılı'da gittim. Kısa sürede bir patates cipsi markasının başarılı distribütörü oldu. Bu çok etkileyici. Nerede yapıldılar? İyi atıştırmalıklarla tanınan Atlanta, Georgia'da yapıldılar. İyi bir patates cipsine bayılırım. Onu başarılı kılan şey neydi? Kaliteye olan bakliliği ve harika pazarlama stratejileri gerçekten yardımcı oldu. Bu mantıklı. İnsanlar iyi tanıtılan lezzetli atıştırmalıkları severler. Kesinlikle. Tutku ve siki çalışmanın başarıya nasıl yol açabileceğini gösteriyor. Bir dahaki sefere girişimcilik hakkında daha fazla konuşalım. Bunu çok isterim. Hikayelerinden öğrenilecek çok şey var. Ders 4. Hava durumu bahaneleri. Bunun kötü hava koşullarından kaynaklandığını söylediler ama onlara inandığımdan emin değilim. İlginç. Açıklamalarından şüphe etmenize ne sebep oldu? Hava güzel görünüyordu ama çok tehlikeli olduğu konusunda ısrar ettiler. Bazen insanlar hava durumunu başka sorunlar için bahane olarak kullanırlar. Kesinlikle. Kararların ardındaki gerçek nedenleri aramak önemlidir. Evet, şeffaflık iletişimin, özellikle de iş dünyasının anahtarıdır. Olayların nasıl geliştiğine göz atalım ve daha fazla bilgi toplayalım. Kabul ediyorum. Bilgi sahibi olmak ve tutarsızlıkları sorgulamak her zaman iyidir. Bu konudaki bakış açınızı takdir ediyorum, eleştirel düşünmeme yardımcı oluyor. Ders 5. Avrupa kanunları. Avrupa açısından, yasalarımız Arnavut üyelerin hangi yönde oy kullanacağına bağlı olabilir. Bundan şikayet edemem çünkü bu onların demokratik sürecini yansıtıyor. Kesinlikle. Her oy önemlidir, özellikle de gelecekteki politikaların şekillendirilmesinde. Çeşitli ülkelerin birbirini nasıl etkilediğini görmek ilginç.
Evet, bölgenin istikrarı açısından da çok önemli. İşbirliğinin daha güçlü ittifaklara yol açabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Bu dinamiklerin Avrupa'yı nasıl etkilediğini tartışmaya devam edelim. Bunu çok isterim. Bu ilişkileri anlamak bizim için önemlidir. Birlikte uluslararası politika hakkında daha fazlasını keşfedebiliriz. Ders 6, egzersiz rutini. Hey, son zamanlarda egzersiz rutinine devam ediyor musun? Ben var. Antrenmanlarıma istikrarlı bir şekilde devam etmeye çalışıyorum. Bunu duymak harika. Ne tür egzersizler yapıyordunuz? Çoğunlukla kardiyo ve kuvvet antrenmanının bir karışımı, olayları ilginç kılıyor. Bu yaklaşımı beğendim. Farklı kas gruplarını çalıştırmak önemlidir. Kesinlikle. Başladığımdan beri kendimi daha güçlü ve enerjik hissediyorum. Bu harika. Favori bir antrenmanınız veya dersiniz var mı? Yogadan gerçekten keyif alıyorum. Esneklik ve rahatlamaya yardımcı olur. Yoga harika. Bir ara birlikte bir egzersiz seansı planlayalım. Ders 7, listelere göz atmak. Bu doğru. Listelere göz atmaya ve fiyatları karşılaştırmaya başlayacağım. İyi bir fikir. Mevcut en iyi fırsatları aramak her zaman akıllıcadır. Kesinlikle. Paramın karşılığını iyi bir şekilde aldığımdan emin olmak istiyorum. Harcamak istediğiniz miktar için bir bütçe belirlediniz mi? Evet, odaklanmamı sağlayacak belirli bir aralık var aklımda. Bu aşırı harcamalardan kaçınmanın harika bir yolu. Kabul ediyorum. Seçeneklerimi daha etkili bir şekilde daraltmama yardımcı oluyor. Arama konusunda yardıma ihtiyacınız olursa bana bildirin. Teşekkürler. Sorularım olursa mutlaka iletişime geçeceğim. Ders 8, oda servisi sorgulaması. Merhaba, bu otelde oda servisi olup olmadığını biliyor musunuz? Evet, yapıyorlar. Odanızda dinlenmek istediğinizde çok kullanışlıdır. Bu harika. Ayrılmadan yemeğin tadını çıkarma fikrini seviyorum. Kesinlikle. Tembel günler veya gece yarısı atıştırmalıkları için mükemmeldir. Ne tür menü seçenekleri sunduklarını biliyor musunuz? Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar çok çeşitli yemeklerin olduğuna inanıyorum. Kulağa çok lezzetli geliyor. Geldiğimizde özel bir şeyler sipariş edebilirim. Harika plan. Biraz rahatlatıcı yiyeceklerin tadını çıkarmak güzel. Konaklamamız sırasında denemek için sabırsızlanıyorum. Ders 9, Kanada deneyimi. Ziyaret ettiklerinde Kanada yemekleri yiyorlar ve Kanadalı bir evde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu öğreniyorlar. Harika bir kültürel deneyime benziyor. Evet, yemeğin geleneklerde nasıl bir rol oynadığını görmek büyüleyici. Kesinlikle. Kanada yemekleri oldukça çeşitli ve lezzetli olabilir. Putin'den tereyaklı turtalara kadar her şeyi deneyebilirler. Bunlar benim favorilerimden bazıları. Bu tarz yiyecekleri paylaşmak çok güzel. Kabul ediyorum. Yemeğin insanları bir araya getirme gibi bir özelliği var. Yakında Kanada yemeklerinden oluşan bir akşam yemeği planlayalım. Bunu çok isterim.
Kültürü kutlamanın eğlenceli bir yolu olacak. Ders 10. Ulaşım planları. Annesi beni eve geri götürecek, oraya ulaşmak yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Bu çok hoş. Seni götürecek birinin olması her zaman harikadır. Evet, takdir ediyorum. Beni toplu taşıma zahmetinden kurtarıyor. Kesinlikle. Ayrıca size sohbet etme ve yetişme şansı verir. Kesinlikle. Birlikte yaptığımız tüm eğlenceli şeylerden bahsedebiliriz. Kulağa hoş geliyor. Yol gezileri harika bir bağ kurma deneyimi olabilir. Kesinlikle. Yolculuk için mutlaka atıştırmalıklar getireceğim. İyi bir fikir. Atıştırmalıklar her zaman seyahati daha keyifli hale getirir. Eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Ders 11. Magaza olayı. Bir keresinde onu yanımda bir mağazaya götürmüştüm ve onu bir rafin üzerine bırakmıştım. Ah hayır. Sonra ne oldu? Onu unuttuğumu fark ettiğimde evin yolunu yarılamıştık. Oldukça panik olmuş olmalı. Bunu nasıl hallettin? Hala orada olmasını umarak mağazaya koştum. Onu rafta bıraktığına inanamıyorum. İyi miydi? Neyse ki iyiydi ve beni bekliyordu. Ne kadar rahatladım. Bu kesinlikle öğrenilen bir ders. Kesinlikle. Artık ona her zaman göz kulak olmaya dikkat ediyorum. Ders 12. Elbise satın alma. Evet, çok güzel bir elbise aldım. Mükemmel uyuyor ve renk harika. Bu harika. Hangi rengi seçtin? Mavinin hoş bir tonu, benim tarzıma çok yakışacağını düşündüm. Mavi o kadar gurur verici bir renk ki. Sana ne kadar hoş göründüğünü hayal edebiliyorum. Teşekkürler. Özel bir gün için onu giymek için sabırsızlanıyorum. Aklınızda olan bir olay var mı? Evet, bunun için mükemmel olacak bir düğün yaklaşıyor. Ne kadar heyecan verici. Bu elbisenin içinde muhteşem görüneceksin. Umarım. Bol bol fotoğraf çekmeye özen göstereceğim. Ders 13. Ulaşım sorgulaması. Tamam, bunları kontrol edeceğim. Şehir içi ulaşım nasıl olacak? Otobüs ve taksiler de dahil olmak üzere birçok seçenek var. Bu çok uygun. Toplu taşımayı tercih ediyorum, genellikle daha uygun fiyatlıdır. Kabul ediyorum. Üstelik park etme zahmetinden de kurtulabilirsiniz. Kesinlikle. Gitmeden önce programlara ve rotalara bakacağım. Bu kulağa akıllıca geliyor. Günlerimizi verimli bir şekilde planlamamıza yardımcı olacaktır. Toplu taşımayı kullanarak şehri keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Tüm manzaraları yakından görmenin harika bir yolu. Ulaşım planının hazır olduğundan emin olalım. Ders 14. Ananasın tarihi. Ananaslar geliştikçe giderek daha fazla toprak batının kontrolü altına girdi. İlginç. Bu yerli monarşiyi nasıl etkiledi? Otoritelerini önemli ölçüde zayıflattı ve yaşam tarzlarını değiştirdi.
Bunun onlar için ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Evet, yerel halk için birçok zorluğa yol açtı. Bu tarihsel bağlamları hatırlamak önemlidir. Kesinlikle. Bugün gördüğümüz kültürleri şekillendiriyorlar. Bu konuları tartışmaya devam edelim. Çok zenginleştiriciler. Bunu çok isterim. Tarihin her zaman bize öğreteceği dersler vardır. Ders 15, uykunun önemi. Yeterli uyku genel refahimiz için çok önemlidir. Tamamen katılıyorum. Bazen dinlenmeye zaman bulmakta zorlanıyorum. Evet, yogun yaşamlarımızda uykuya öncelik vermek zorlayıcıdır. Sık sık geç saatlere kadar ayakta kalıyorum ya da telefonumda geziniyorum. Bu yaygın bir sorun. Sinir koymayı hedeflemeliyiz. Kesinlikle. Düzenli bir uyku programı oluşturmak yardımcı olabilir. Kesinlikle. Tutarlılık, uyku kalitesini artırmanın anahtarıdır. Birbirimize uyku hedeflerimize baklı kalmamızı hatırlatalım. Ben varım. Birlikte daha sağlıklı alışkanlıkları teşvik edebiliriz. Ders 16, agerlik limiti sorgulaması. Bu hizmetin rahatlığı mükemmel. Ürünler için agirlik veya boyut sınırı var mı? Evet, göndermek istediğiniz ögelerin türüne göre bazı kısıtlamalar vardır. Bu mantıklı. Yönergelere uyduğumdan emin olmak istiyorum. Tipik olarak paketler belirli bir agirliği, genellikle 50 pound, geçmemelidir. Bunu bilmek güzel. Peki ya boyutlar? En uzun kenar için maksimum boyut genellikle 48 inç civarındadır. Harika. Bu sınırlara uyduklarından emin olmak için eşyalarımı ölçeceğim. Bu akıllıca bir hareket. Zamandan ve olası ekstra ücretlerden tasarruf etmenizi sağlar. Bilgi için teşekkürler. Bu süreci yönetmedeki yardımınız için teşekkür ederim. Ders 17, faydaları tartışması. Daha düşük maaşı telafi edebilecek başka avantajlardan veya avantajlardan bahsettiler mi? Evet yaptılar. IS'in beraberinde getirdiği birçok harika avantaj var. İlginç. Ne tür faydalardan bahsediyoruz? Esnek çalışma saatleri ve ek tatil günleri sunuyorlar ki bu da cazip. Bunlar değerli. Esneklik, iş-yaşam dengesinde büyük bir fark yaratabilir. Kesinlikle. Ayrıca sağlık yardımları ve emeklilik planları da sağlarlar. Bu kapsamlı bir pakete benziyor. Hem maaşı hem de sosyal hakları tartmak önemlidir. Kesinlikle. İyi bir sosyal yardım paketi bazen daha yüksek bir maaştan daha agil basabilir. Kararımı verirken mutlaka tüm bu faktörleri göz önünde bulunduracağım. Ders 18, tarihsel yenilikler. Tekneyi ileri iten tekerlekler, arabalardan ve uçaklardan önce çok popülerdi. Bu büyüleyici. Ulaşım açısından önemli bir yenilik olsa gerek. Evet, bu tekerlekler malların nehirler ve kanallar boyunca taşınmasını kolaylaştırdı. Bunun ticarette nasıl devrim yaratacağını görebiliyorum. Kesinlikle. Geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ulaşım imkanı sağladı. Bu kadar basit bir teknolojinin zaman içinde bu kadar büyük bir etkiye sahip olabilmesi şaşırtıcı.
Kesinlikle. Bunun gibi yenilikler modern taşımacılığın temelini attı. Bu icatların nasıl geliştiği hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. Bir dahaki sefere bazı tarihi metinleri inceleyelim, aydınlatıcı olacak. Ders 19. Alışveriş tercihleri. Bu ikisine bir göz atacağım. Bana nerede olduklarını gösterebilir misin? Elbette. Tam burada, bu koridordalar. Harika. Hangi seçeneklerin mevcut olduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Çeşitli stilleri var, bu yüzden hoşunuza giden bir şey bulmalısınız. Mükemmel. Belirli bir şey arıyordum. Umarım tam olarak ihtiyacınız olanı bulursunuz. Fikrimi istersen bana haber ver. Bunu takdir ediyorum. Alışveriş yaparken her zaman ikinci bir görüşe değer veririm. Elbette. Deneyimi paylaşacak birinin olması güzel. Gelin bunları birlikte kontrol edelim. Ders 20. Çevre dostu seçimler. Hayır, gitmeye hazırım. Yeniden kullanılabilir çantalarımızı alıp yola çıkalım. Bu harika bir fikir. Yeniden kullanılabilen poşetlerin kullanılması çevre açısından çok daha iyidir. Kesinlikle. Büyük bir fark yaratabilecek küçük bir değişiklik. Ayrıca birçok mağaza, kendi çantalarınızı getirmeniz durumunda indirim sunuyor. Bu da güzel bir avantaj. Evet. Atıkların azaltılması söz konusu olduğunda her bir parça yardımcı olur. Unutmamak için arabamda her zaman birkaç tane bulundururum. Akıllı hareket. Ben de bunu yapmaya başlamalıyım. Bunu alışkanlık haline getirelim. Olumlu katkıda bulunmak iyi hissettirecektir. Kesinlikle. Bu adımı birlikte atmanın heyecanını yaşıyorum. Ders 21. Yol tarifi ve gezinme. Bir banka görene kadar dümdüz devam etmelisiniz. Anladım. Bankayı geçtikten sonra ne yapmalıyım? Bundan sonra trafik ışıklarından sola dönün. Peki varis yeri sağımda mı olacak? Evet, sadece birkaç blok asagida sağ tarafta olacak. Harika. Artık bu rotaya daha çok güveniyorum. Yardım etmekten mutluluk duyuyorum. Bu talimatları takip etmek kolay olmalı. Teşekkür ederim. Rehberliğini takdir ediyorum. Ne zaman istersen. Her ihtimale karşı haritayı kontrol etmeyi unutmayın. Ders 22. Yeni insanlarla tanışmak. Onlarla gazete okurken karşılaşmamız pek mümkün görünmüyor. Bu doğru. Ancak fırsatların nerede ortaya çıkabileceğini asla bilemezsiniz. Kesinlikle. Bazen doğru zamanda doğru yerde olmak ise yarar. Her şey yeni deneyimlere ve bağlantılara açık olmakla ilgilidir. Kesinlikle. Her karşılaşmanın anlamlı bir şeye yol açabileceğine inanıyorum. Evet. Gündelik toplantılar bile kalıcı dostluklara dönüşebilir. Birlikte yeni yerler keşfederken bunu aklımızda tutalım. Harika fikir. Yol boyunca yeni insanlarla tanışacağım için heyecanlıyım. Ben de. Site yeni maceralara. Ders 23. Temiz hava macerası. Tabii, biraz temiz havaya ihtiyacım var. Yakındaki süpermarkete gidelim.
Bu bir plana benziyor. Biraz dışarı çıkmak iyi gelecek. Kesinlikle. Ayrıca oradayken atıştırmalıklar da alabiliriz. Evet. Yeni ikramlar için koridorları keşfetmeyi seviyorum. Ben de. Neyin indirimde olduğunu görmek her zaman eğlencelidir. Akşam yemeği için malzemeleri daha sonra alabiliriz. Harika fikir. Hiçbir şeyi unutmamak için bir liste yapalım. Mükemmel. Küçük maceramızı sabırsızlıkla bekliyorum. Aynı şekilde. Temiz havanın ve alışverişin tadını birlikte çıkaralım. Ders 24, Mas Pazarlığı. Evet, önceki isimde daha yüksek bir maaş için başarılı bir şekilde pazarlık yaptım. Bu çok etkileyici. Hangi stratejileri kullandınız? Endüstri standartlarını araştırdım ve vakamı iyi hazırladım. Bu çok akıllıca. Müzakerelerde değerinizi bilmek çok önemlidir. Kesinlikle. Ayrıca kendimi daha güvende hissetmek için konuşmamı yaptım. Bu büyük bir fark yaratıyor. Pratik yapmak etkili bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olur. Evet, tartışma boyunca sakin ve profesyonel kaldım. Bu harika bir tavsiye. Bir sonraki görüşmemde bunu aklımda tutacağım. İpuçlarını paylaşalım ve becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olalım. Ders 25, Kahve tercihleri. Kahvemi aromasız, sadece orijinal tadında tercih ederim. İlginç. Farklı tatlar denemek hoşuma gidiyor ama anlıyorum. Siyah kahvenin klasik tadında rahatlatıcı bir şeyler var. Kesinlikle. Gerçekten fasulyenin kalitesini vurguluyor. Kesinlikle. Favori kahve karışımınız var mı? Orta boy kızartmaları severim. Güç ve lezzet arasında güzel bir denge kurarlar. Kulağa çok lezzetli geliyor. Bu cesur vuruş için genellikle koyu kızartmaya giderim. Güzel seçim. Bir ara birlikte yeni bir tencere demleyelim. Bunu çok isterim. Eğlenceli bir kahve tadim seansı olacak. Ders 26, Otelin konumu. Merkezi konumda bizim için uygun olacak birkaç otel var. Kulağa mükemmel geliyor. İlgi çekici yerlere yakın olmak keşfetmeyi kolaylaştırır. Evet, ulaşımda da zaman tasarrufu saklıyoruz. Kesinlikle. Aklınızda belirli bir otel var mı? Hizmet ve olanaklar açısından harika değerlendirmeleri olan birini düşünüyordum. İyi bir fikir. Rahat bir yerde kalmak her zaman güzeldir. Ayrıca restoran ve mağazalara yürüyerek kolayca ulaşabiliyoruz. Bunu seviyorum. Konaklamamızı bir an önce sonuçlandıralım. Kabul ediyorum. Yolculuğumuz için heyecanlıyım. Ders 27, Kadın sporcular. Özellikle Sovyetler Birliği ve Doğu Almanya'da kadın sporcuları en üst düzeyde teşvik ettiler. Bu büyüleyici. Sporun engelleri nasıl aşabileceğini gösteriyor. Evet ve atletizmde cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine yardımcı oldu. Kesinlikle. Bu ülkeler spor programlarına büyük yatırım yaptılar. O zamandan bu yana kadın sporlarının ne kadar ilerlediğini görmek etkileyici.
Kesinlikle. Günümüzde çok sayıda yetenekli kadın sporcu var. Başarılarını kutlayalım ve kadınları sporda destekleyelim. Bunu çok isterim. Eşitlik için zorlamaya devam etmek önemlidir. Birlikte kadın sporunun desteklenmesinde fark yaratabiliriz. Ders 28, degisimi kucaklamak. Bu doğru. Bir şey planladığınız gibi gitmezse, durumu en iyi şekilde değerlendirin. Kesinlikle. Her şey uyum saklamak ve gümüş astarı bulmakla ilgili. Evet, zorluklardaki güzelliği aramak büyümeye yol açabilir. Kesinlikle. Hayatta sahip olunması gereken harika bir zihniyet. Esnekliğin çoğu zaman beklenmedik fırsatlara yol açtığını öğrendim. Ben de. Degisimi benimsemek inanılmaz derecede ödüllendirici olabilir. Aksiliklerle karşılaştığımızda birbirimize pozitif kalmamız gerektiğini hatırlatalım. Bunu çok isterim. Destek, engelleri aşmanın anahtarıdır. Birlikte zorlukları zaferlere dönüştürebiliriz. Ders 29, hafta sonu kaçamagi. İlk bir kaçamak için can atıyordum. Hafta sonu gezisi için fikriniz var mı? Bir plaj destinasyonuna ne dersiniz? Rahatlamak için mükemmeldir. Kulağa harika geliyor. Biraz güneş ve kuma ihtiyacım var. Kesinlikle. Sadece birkaç saat uzaklıkta harika yerler var. Hazır oradayken konaklama ve aktivitelere bakalım. İyi bir fikir. Ayrıca eğlenceli geziler de planlamalıyız. Yeni yerler keşfetmenin ve gevşemenin heyecanı içindeyim. Ben de. Bir hafta sonu gezisi canlandırıcı bir tempoda gisikliği olacak. Bunu yakında gerçekleştirelim. Ders 30, sanayi devrimi değerleri. Sanayi devrimini serbest girişim, koruma ve insani dürüstlük değerlerimize bağlamak çok önemlidir. Kesinlikle. İlerlemeyi etik hususlarla dengelemek çok önemlidir. Evet, gelişmelerin sadece birkaç kişiye değil herkese fayda sağlamasını sağlamalıyız. Kesinlikle. Sürdürülebilirlik, gelişmelerimizin ön saflarında yer almalıdır. Uygulamalarında insani ahlakın teşvik edilmesi hayati önem taşıyor. Kabul ediyorum. Şirketler sosyal sorumluluklarına öncelik vermeli. Tartışmalarımızda ve eylemlerimizde bu değerleri savunalım. Bu harika bir plan. Birlikte olumlu değişim için baskı yapabiliriz. Bir etki yaratmak için sabırsızlanıyorum. Ders 31, makrobesin odagi. Bunu kesinlikle deneyeceğim. Makro besin aliminize de dikkat ediyor musunuz? Evet ediyorum. Öğünlerimi dengelemek ve saklıklı kalmak için bu önemli. Bu mantıklı. Doğru oranları bilmek fitness hedeflerine gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Protein, yağ ve karbonhidratların iyi bir karışımını hedefliyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Gün boyunca enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Kesinlikle. Ayrıca antrenmanlardaki genel performansı artırabilir. Alimimi daha yakından takip etmeye başlamalıyım. Bu harika bir fikir. Yemek planlamayla ilgili ipuçlarını paylaşalım.
Bunu çok isterim. Birlikte sorumluluk sahibi kalabiliriz. Ders 32, Sanat malzemeleri satisi. Tanidigin bir mağazada sıklıkla sanat malzemeleri satışı yapılıyor. Bu umut verici görünüyor. Projelerim için bazı yeni malzemeler kullanabilirim. Evet, ihtiyacınız olanı daha düşük bir fiyata alabilirler. Bu harika. Kaliteli malzemeler için iyi fırsatlar bulmayı seviyorum. Ben de. Sanatı sürdürmeyi daha uygun hale getirir. Kesinlikle. Ayrıca bütçeyi zorlamadan yeni teknikleri deneyebilirim. Bu hafta sonu birlikte inceleyelim. Bunu çok isterim. Sanat malzemeleri için alışveriş yapmak her zaman eğlencelidir. Ne bulacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 33, Yavru Kedi Sürprizi. Gözlerimi açtım ve kedimin orada durduğunu gördüm. Bu çok tatlı. Yavru kediler çok meraklı küçük yaratıklar olabilir. Evet, beklenmedik bir şekilde yatağıma atlayan benim kedimdi. Ne kadar tatlı. Seni tuhaflıklarıyla mı uyandırdı? Kesinlikle yaptı. Ne kadar eğlenceli ve enerjik olduğunu seviyorum. Yavru kedilerin sabahları neşelendirmenin bir yolu var, değil mi? Kesinlikle. Onun küçük miriltisi beni anında gülümsetmişti. Evcil hayvanların hayatımıza nasıl neşe getirebildiği şaşırtıcı. Daha fazla katılamazdım. Günümün büyük bir parçası haline geldi. Ders 34, Leprechaun masalları. Leprechaun efsanesini duydun mu? Gökkuşağı'nın diğer tarafında yaşadıklarını söylüyorlar. Gerçekten mi? Her zaman bunun sadece bir peri masalı olduğunu düşündüm. Orada ne yapıyorlar? Görünüşe göre gökkuşağı'nın sonuna ulaşan herkese altında gidiyorlar. Bu inanılmaz geliyor. Bir küp altın bulduğunuzu hayal edin. Bununla ne yapardınız? Dünyayı dolaşıp her gizli mücevheri keşfederdim. Peki ya sen? Bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayıp ihtiyacı olanlara yardım etmeyi düşünüyorum. Bu harika bir fikir. Böyle maceraları hayal etmek güzel, değil mi? Kesinlikle. Kim bilir belki bir gün kendi gökkuşağımızı buluruz. Ve anlatacak kendi cin hikayemiz olacak. Ders 35, Evcil hayvan seçmek. Muhabbet kusu gibi küçük bir kusu da düşünebilirsiniz. Harika bir seçenek gibi görünüyor. Onlar çok dost canlısı küçük yaratıklar. Kesinlikle. Muhabbet kuşları çok sevecen ve izlemesi eğlenceli olabilir. Evet ve daha büyük evcil hayvanlar kadar fazla alana ihtiyaç duymazlar. Bu doğru. Daireler veya daha küçük evler için mükemmeldirler. Bakimlerinin ne kadar kolay olduğunu da takdir ediyorum. Kesinlikle. Üstelik civil civil sesleri ile de oldukça eğlenceli olabiliyorlar. Bir muhabbet kuşunun evime harika bir katkı olabileceğini düşünüyorum. Kabul ediyorum. Alanınıza biraz neşe ve hayat getirecek.